Selamlar. Kendimize yeni bir hayat oluşturmanın yollarını konuşacağız bugün. Anlamanın ve öğrenmenin kolay yollarını, inceliklerini kavrayacağız. Taklitle şekillenen kaderi anlatacağım. Hayatınızı değiştirmenin yolu öğrenmekten ve uygulamaktan geçer. Nasıl öğrendiğinize bir bakın. Kitap okuyarak mı öğreniyorsunuz? Birilerini sevip onun yolundan giderek mi? Sohbet dinleyerek mi? Siz kendiniz anlatınca mı? Gezip görerek mi? Taklit etmek bizim fark etmediğimiz kadar çok hayatımızda önemli bir yer tutar. Taklit insanın hayatta kalma içgüdüsüyle alakalı zaruri bir ihtiyaç. Gerginliğin dışa vurumunda, sevincin bedene yansımasında, olaylara tepkilerimizde, hayatı algılayış şeklimizde, hayattan tat alma, öğrenme, isyan etme, kabullenme, bunları incelediğimizde kişinin davranışlarının altında taklit ettiğini görüyoruz. Kişi taklitle öğreniyor. Belki de taklit kavramı ile ilgili en açıklayıcı ve o kadar da gözden kaçırılan şey ne biliyor musunuz? İyi hissettirme özelliği var taklit etmek. İnsana kendini iyi hissettiriyor. Taklit süreci insanın mutlu olmasına, gerginliğinin azalmasına olanak sağlıyor. Aslında her yaptığımızı tekrar etmeye meyletmişizdir biz. Çünkü bu şekilde kendimizi mutlu hissederiz. Hep aynı yere otururuz, aynı mağazalardan alışveriş yapıp aynı tezgahtarlarla muhatap olmak isteriz. Daha önce gördüğümüz şeyleri arar, daha önce yaptığımız şeyleri yaparız. Yani beyin bir yankı modeli arar. Buna yankı modeli deniyor. Çünkü benzerlik bizi mutlu ediyor. Kendimize benzeyen insanlara yakınlık duyuyoruz. Bizi taklit eden insanlara sempati duyuyoruz. Kendisini taklit ettiğimiz insanlara da hayranlık duyuyoruz. Bir canlının zaten varlığını devam ettirebilmesi için kendisinden önceki nesillerin yaptığını tekrar etmesi gerekiyor. Bu taklit ya genler yoluyla ya da eğitim yoluyla bir sonraki nesle aktarılıyor. Mesela herkes hayatta kalacak kadar bir şeyler pişirmeyi bilir. Karıncanın hayatta kalması için ne yapması lazım? Yiyecek toplaması gerekiyor. İnsanlar için de var olma şartı da öğrenmek. Öğrenmekle görevliyiz biz. Bir bebek dünyaya gözlerini açıyor ve hayatının sonuna kadar öğreniyor. İnsan bir ömür boyu öğrenci olmazsa işte fıtratına ters düşüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilmin başı olmasına rağmen vefatından önce daha öğrenmesi gereken çok şey olduğunu söyledi. Bizim taklit içgüdümüz bize vazifelerimizi nasıl yapacağımızı, hayatta nasıl kalacağımızı gösteriyor. Bizim bahçemize 4 tane civciv, 2 tane de ördek yavrusu aldık. Bunlar beraber, sabah akşam beraberler ve civcivler kendilerinden büyük olduğu için otomatik olarak ördekleri taklit etmeye başladılar. Belki onları anne baba yerine koymuş olabilirler. Civcivler de ördekler de büyüdüler. Kendi fıtratlarının dışında civcivler ördeklerin hareketlerini yapıyorlardı. Yani ördeklerin yetiştirdiği civcivler ördek taklidi yapıyordu. Taklit etme isteği çok güçlü bir his. Bu içgüdü sanata, alışkanlıklara, üreticilik zevkine kök salmış durumda. Çocuk ailesini taklit ediyor. Mesela baba döverek yetiştirdiyse, çocuğu cezalandırıyorsa döverek, çocuk da hata yapınca kendi kendine inanılmaz cezalar verir. Ve kendine, ileride de tabii çocuklarına. Bu nedenle insanın doğasını anlamamız gerekiyor. Taklit etmenin tatmin olma ve mutlu olma değerlerinin altında yatan önemli bir etken olduğunu anlamamız lazım. Bunu örnekle açıklayayım. Kocasıyla sorun yaşayan bir kadın var. Kocası onu aşağılıyor. Aslında her yaşadığımız olayı kendimiz hayatımıza çağırıyoruz. Bir nedenle böyle bir davranışa kendisini maruz bırakıyor bu kadın. Bunun gerisinde mutlaka bir amaç var. Bilinçaltının bir amacı var. Babasının annesini aşağılaması gibi annesinin yolunu izliyor. Sevgi almak için aşağılanmak. Annesinin hayatını taklit ediyor yani. Sevilmek istiyor ama sevilmek için acı çekmesi, aşağılanması gerektiğini görmüş, öğrenmiş. Aynen öyle oluyor. Sonunda buna dayanamıyor. Kendini yalnızlığa, insanlardan kaçmaya mahkum ediyor. Ya da ömür boyu bu keşmekeşin içinde yaşamaya çalışıyor. Peki bu neden başına geliyor? Birincisi dedik ya annesinin yolunu izlemesi gerektiğine inanmış. Annesinin yaptığı şeylerin doğruluğuna inanmış ki sorgulamıyor ve yapması gerektiğine inandığı için de öyle davranıyor. Sonradan kitaplardan falan doğrusunu öğrenmiş ama yine de taklitle öğrendiği ağır basıyor bilinçaltına. Bilinçaltı taklitle yaşayarak öğrendiğinden vazgeçmek istemiyor. En iyi öğrenme yöntemi taklit etmek ve yaşayarak öğrenmek olduğu için bilinçaltı da öyle öğrendiği için ondan vazgeçmek istemiyor. Hayatımız boyunca taklitle öğrenmeye devam ettiğimize göre kimlerle beraber olduğumuza dikkat etmemiz lazım.
İkincisi, içinden bir yerlerde aslında annesini kınıyor, yargılıyor. Bu kadar kendisini aşağılatması, acılı hayat yaşaması, bunları eleştiriyor. Kızgın annesine ve kınadığı şeyi aynen yaşıyor. Üçüncüsü de babasına kızgın, onu kınıyor, affedemiyor babayı ve aynı babasının huylarına tıpatıp benzeyen bir kocayı hayatına çekiyor. Dördüncüsü de kendi olmayı bilmiyor. Kendi aklını, kendi fikrini nasıl kullanacağını bilmiyor. Taklit etmeyi öğrenmiş ya, ana babanın hayatını taklit ediyor. Hep yönlendirmişler, yönetmişler. Bunun doğrusu budur deyip aşırı toplum kurallarıyla çocuğu bir kısır döngünün içine sokmuşlar. Kendi olmayı, kendi sorunların üstüne, kendi aklıyla gitmeyi öğrenmemiş. Bu öğretilmemiş. Bu olayda ya da bu olay yerine şimdi kendi sorununuzu koyun. Ya bu 4 maddeden hepsi olabilir hayatınızda ya da sorunun içinde birkaçı biri de olabilir. Bunu fark edip o çekirdek inancı değiştirdiğinizde olay çözülür. Kendinizdeki çekirdek inancı, o olumsuz inancı fark ettiğinizde olay çözülür. Sadece inandığı bir strateji cümlesini bilmek, o kişinin karakterini ve kader yolunu bilmeye yetiyor. Örneğin, seversem güvende olmam diye kişinin bir inancı var. Sevgiden kaçarak sevgi peşinde koşan ama sonunda yorulup çaresiz bırakan bir kader. Seversem bağlanırım ve sevdiğimden darbe yerim. Beni bırakır gider aldatır. Bu da bir inanç. Etrafında yakınları sevmiş, ihanet görmüş. O da inanıyor. Diyor ki seversem güvende olmam. Ya da küçükken anne ya da babası tarafından terk edilmiş olabilir böyle bir inanca sahip olan kişi. Bir de bunları çok fazla empati kurduğumuz için yapıyoruz. Başkalarının hayatlarını çok fazla önemsiyoruz, üzülüyoruz, yargılıyoruz, irdeliyoruz ve aynı imtihanları hayatımıza çekiyoruz. Özellikle ailelerimizin hayatlarını. Bu yüzden diğer insanların hayat sınavlarına çok fazla müdahale olmak, karışmak ya da düşünmek doğru değil. Allah ona o imtihanı layık görmüş, o da o imtihanı yenmek için aklını ve iradesini kullanacak. Siz çok düşünüp irdelemeyin. Siz kendi hayatınızda ilerlemenin yollarına bakmanız gerekiyor. Çekirdek inancı şu mesela kişinin, insanlara güvenirsem zarar görürüm. Bu inandığı yazılım cümlesiyle insanlara güvenmediği için mutsuz ve aynı zamanda güvenilmez kişileri hayatına çekiyor. Güven peşinde, güvenebileceği kişiler peşinde koşuyor ama güvenirse zarar göreceğine inandığı için güvenemiyor ve bu inancı yüzünden kandıran, aldatan insanları hayatına çekiyor. Kısır döngü yine iş başında. Güven istiyor ama güvenemiyor. Kehanet gerçekleşiyor. Tabii o da en sonunda ne diyor? Bu kadar aldatan insanlarla birlikte olunca bak diyor doğru biliyormuşum, insanlar güvenilmezdir. Başka bir olumsuz inanç da bizim toplumumuzda çok yaygın bir inanç bu. İnsanların gözünde değerli olmak için çok çalışmalıyım, kendimi ispatlamalıyım. Ya da şöyle, çok çabalamadan, acı çekmeden, ömrümü adamadan hiçbir şey elde edemem, başarmak çok zor. Böyle inançlara sahip kişiler değerli, beğenilen olmanın peşinde koşuyor. Ne kadar çalışıp başarılı olsa da bu inancı yüzünden bir türlü tatmin olamıyor. Mutlu olmayı bilmiyor. Kendisini hasta edecek kadar çok çabalıyor, değerli hissedebilmek için. Çocuğa çalışmayı, başarıyı öğretirken aslında bazen çok abartıyoruz. Tırnaklarına kazımalısın, çok çaba sarf etmelisin. Bu sözler ya korkutup kaçırıyor kişiyi ya da hastalıkla aşırı bir çalışmaya dönüştürüyor. Birinci olmalıyım, en iyi ben olmalıyım, mükemmel olmalıyım gibi. Başarının üzerine bu kadar düşersek hayat dengemiz de tabii bozuluyor, kayboluyor. Dinlenmeye, ibadete, dünya işlerine, kendimizi bulmaya, yuvamıza, her şeye vakit bulmamız lazım. Aşırı çalışmaya düşünce diğerleri aksıyor. Huzursuz, mutsuz bir hayat bizi bekliyor. Bu inançları biz büyürken bizi yetiştirenlerden öğreniyoruz. Bizim dünyaya nasıl bakacağımızı belirleyen bir yapı, inançlarımız ve bu inançların gölgesinde hayatın bize nasıl cevap verdiği önemli. Ya bu inançlarla hayatın peşinde koşup hüsrana uğrayacağız ya da olumsuz taklitlerimizi bulup değiştireceğiz. İşte bu kadar. Çünkü Allah hayatı da bizim zannımıza göre biçimlendirir. Hayat bizim zanlarımızla şekillenir, yön bulur. Allah bize inanılmaz bir cüz-i irade vermiş. İstersek huylarımızı, karakterimizi değiştirebilme gücü bu. İlkel beynin bu en alt basamağında 2 dolabı var. Bir şey ya iyi ya kötü. Dolabın içine güvende hissettiren her şeyi koyuyor. Bir dolapta güvenliler var. Bir dolapta da
Kendini tehdit edeceğine inandığı her şeyi koyuyor. İki dolap. Sesler, kokular, sözcükler, renkler, mekanlar, insanlar, her şey bu iki dolabın içinde. Ya güvenli ya güvensiz. Eğer hasta olmak güven dolabının içindeyse bedeni hasta ediyor. Buna gücü yetiyor bilinçaltının. Hasta olunca işlerden, fazla sorumluluktan kurtulacağına inanıyorsa hasta oluyor. Ya da hastayken ilgi göreceğine, sevgi göreceğine inanıyorsa yine hasta olmayı seçiyor. Yani diğer olumsuzlukları es geçiyor. Hastalığın verdiği olumsuzlukları önemsemiyor. O önemli olan ne yapıyor? Hastaysam güvendeyim diyorsa bunu gerçekleştiriyor. Eğer başarısız olmak güven dolabının içindeyse başarısızlığını gerçekleştirmek onun için başarı anlamına geliyor. Neden? Başarırsa uzaklara gitmesi gerekir. Başarırsa bir sürü yeni insanlarla uğraşması gerekir. Başarı riskleri getirir. İşte bir sürü risk alması gerekiyor. Başarırsan çok çalışman gerekir gibi korkuları olmuş. Bunların esaretinde başarmaktan korktuğu için başarısız olmayı güven dolabına koymuş kişi. Kendini işten kovdurur mu bu şekilde? Kovdurur. Yeterli bir eş olmadığı için eşi onu boşar ya da aldatır. Evliliği sonlanabilir. Aynı zamanda bunu yaparken ilkel beyin bedeni alarm durumuna sokuyor. Çünkü içeride büyük bir çatışma var. Bu bizim fıtratımıza ters düşen bir şey. Büyük bir enerji blokajı oluşuyor. Daha yorgun, daha gergin, agresif bir hale alıyoruz. Çünkü olumsuz inançlar özümüze ters düşüyor ve içeride bir çatışmaya neden oluyor. İnanç hücresel düzeydeki bilgi. Hücresel bellek düzeyindeki kayıt neyse işte hayatta karşılaşacağımız da o. Formül şu. Taklitle öğrendiniz. Yine taklitle yeni olumlu inançlar oluşturabilirsiniz. O sizdeki olumsuz inançların olmadığı, güzel yaşayan insanların hayatlarını öğrenerek ve onlara yakın olarak. Yani aslında bir yerde çevreyi değiştirmek gerekiyor. Daha okumuş, daha kültürlü, kendini yetiştirme gayreti olan insanlarla arkadaşlık yapın. Ve bol bol başarılı olmuş kişilerin hayat hikayelerini okuyun. Bir süre sonra bilinçaltı değişmesi gerektiğini kabul edecek. Biraz gayret ve biraz da zaman lazım. Bir tanıdığım vardı, sürekli gidip kütüphanede kitap okurdu. Derdi ki, o okuyan insanlarla beraber olmak bana çok iyi geliyor. Güzel bir mantık değil mi? Ve tabii olumsuz hayatı ve olumsuz inançları değiştirme niyetine girmeniz gerekiyor. Fark edeceğim ve değiştireceğim. Ne yapacaksınız? Yazacaksınız. Olumsuz negatif inançları yaz ve tam tersini, yani olumsuz inancın tersi olan olumluyu haftalarca, aylarca tekrar söyle. Mesela ben tembel olduğuma inanıyorum diyelim ki, ben güçlü, gayretli, çalışkan bir insanım diye sürekli tekrar söylemem gerekiyor. İnancım değişene kadar. Taklitle öğrendik, yine taklitle yeni olumlu inançlar, huylar kazanacağız. Bunun niyetine girin, adım atın. Kendiniz için, hayatınız için. Olumsuz inancını fark et, değiştir. Taktik bu. Üstüne git, tam tersini düşün ve yap. Güzel huylu insanları taklit et, onlara yakın olmaya çalış. Çekirdek inancının yanlış olduğunu fark edip değiştirmeye karar verince formül işlemeye başlıyor. Hadi kolay gelsin. Selamlar.